anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım. Bugünkü hedefimizde kutsal topraklar var. Herkesin heyecanla gitmeyi hayal ettiği yere bugün kısmet olursa ben de gideceğim. Şu anda check-in sırasındayım. Çok yoğun bir sıra var. Umreciler, özellikle tur firmalarının yoğunluğu var. Bugünkü hedefimde Cidde var. Hava yolu olarak Flynas'ı seçtim. Flynas, Suud'un Pegasus gibi ucuz tabanlı bir hava yolu. Oldukça iyi fiyatlar sunuyor. Suud'a gitmek istiyorsanız Flynas'ı tercih edebilirsiniz. Şimdi check-in'deyim. Yolculuk başlasın. Az önce bu kafiledeki arkadaşlarla tanıştım. Kendileri Sırbistan'dan geliyorlarmış. Sırplı Müslümanlar. İlginç bir şekilde Belgrad'dan Cidde'ye direkt uçuş yokmuş. Onun için Türkiye'ye gelip İstanbul üzerinden aktarma yapıp böyle Cidde'ye gidiyorlarmış. Sırbistan'da çok Müslüman olduğundan bahsettiler. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti hala bitmedi. Birinci pistle ilgili de bir bakım çalışmaları olacak bildiğim kadarıyla. Buranın ikinci piste muhakkak ihtiyacı var çünkü buranın yükü epeyce bir artmış. Bugün gerçekten çok kalabalık. Hem pasaport hem check-in, yani bugün benim normalde gördüğümden daha fazla bir kalabalık var. Evet, bugünkü hedefimizin ciddi olduğunu söylemiştim. Suudi Arabistan'la ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Suudi Arabistan Asya'nın 5. büyük ülkesi. Toprak büyüklüğü açısından 2.520.000 kilometre karelik devasa bir ülkeden bahsediyoruz. Ülkenin büyük bir kısmı çöl. Başkenti Riyad. Müslümanlar için çok kutsal topraklar. Mekke'de Kabe var. Medine'de Mescid-i Nebevi ve Hazreti Peygamber'in kabrinin olduğu Ravza-i Mutahhara var. Buralar Müslümanlık açısından çok kutsal yerler. Hem umre anlamında hem hac anlamında. Suudi Arabistan'ın tarihi aslında milattan önceye kadar gidiyor. Arap Yarımadası'nda daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai videolarımda bunu anlatıyorum. Aslında Suudi Arabistan'ın kaderi 571 Hz. Muhammed'in doğumuyla beraber başlıyor. 622'deki vefatıyla beraber Müslümanlık yavaş yayılmaya başlıyor. Tabi Hz. Peygamber'in vefatıyla beraber Emeviler Müslümanlığın merkezini aslında Şam'a taşıyorlar. Bir güç kayması oluyor. Ama o dönemde tabi halifelikle ilgili bir takım problemler çıkıyor. Mesela bir yerde Emevi halifesi var, bir yerde Şii halife oluyor. Daha sonra 1700'lü yıllarda İbn Teymiye'yi takip eden bir din alimi Abdülvahhab Vehhabilik hareketini kuruyor. Aslında Vehhabilik, bilmeyenler için söyleyeyim, Selefilik, yani Hazreti Peygamber zamanında uygulanan neyse aynısının uygulanmasını öneren bir görüş, bir mezhep diyelim. Vehhabilik hareketine o dönemin Suud ailesi de katılıyor. Daha sonra Osmanlı idaresinde olan Suudi Arabistan 1. Dünya Savaşı'na kadar çalkantılı bir dönem geçiriyor. Arap Revolt dediğimiz meşhur Arap isyanı var. Bu Şerif Hüseyin'le beraber başlıyor. Mekke Şerifi kendisi. Tabii önemli çarpışmalar oluyor. Neticede Suudi Arabistan kendi bağımsızlığını kazanıyor ve bugün Suud Hanedanı tarafından yönetiliyor ülke. Ülke bir krallık. Kanalıma bakarsanız Suudi Arabistan 2030 turizm vizyonu diye bir şey açıkladı. Bu turizm vizyonuyla beraber çok önemli adımlar atılıyor. Ülke turizme açılıyor. Turizmle ilgili önemli yasal değişikliklere gidildi. Vizelerle ilgili ciddi esnetmeler geldi. En önemli şeylerden bir tanesi de
Türk vatandaşları için artık bireysel turistik vize imkanı getirildi. Bunun nasıl alındığını kanalımda anlatıyorum. Bireysel bir şekilde Umre'ye gitmek isteyen, bireysel bir şekilde Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek isteyen arkadaşlar bu videolara detaylı bir şekilde bakabilir. Yeşil, normal pasaport fark etmiyor. Suudi Arabistan için vize almanız gerekiyor. Umre amacıyla gidebilirsiniz, turistik amaçla gidebilirsiniz. Hangi amaçla giderseniz gidin, vize almanız lazım. Bu vizenin de nasıl alındığını kanalımda anlatıyorum. Merak eden arkadaşlar buna bakabilir. Bugün ben Flynas uçacağım. Dediğim gibi Suudi Arabistan turizm vizyonu kapsamında bu hava yolları konusunda da önemli adımlar atıyor. Ülkenin ulusal hava yolu Saudi. Türkiye'den zaten Türk Hava Yolları uçuyor. Flynas var. Saudi'nin Pegasus'u diyebilirim. Flya değil var. Yeni bir hava yolu daha kuruldu. Riyad diye. O hava yolu var. Uçuşlar epeyce bir artmış durumda. Ucuz uygun uçak bileti alıyorsanız Flynas'a bakabilirsiniz. Cidde'ye oldukça uygun fiyatlar sunuyor. Cidde ile Mekke arası geçişinizi, transferinizi taksi, araç kiralama veya trenle yapabilme şansına sahipsiniz. Mekke ile Medine arasında da zaten bir Al Harameyn denilen hızlı bir tren hattı kuruldu. Uzun bir süredir bu çalışıyor. Yani özetle söylemek istediğim, bireysel olarak Suud'a gitmek isteyen arkadaşlar artık vize imkanından çok kolay bir şekilde faydalanabilecekler. Uçak biletinizi alıp, konaklamanızı alıp direkt olarak Suudi Arabistan'a gidebilirsiniz. Burada önemli bir ayrıntı, aldığınız vize haçta geçerli değil. Evet, enflasyon Türkiye'yi yakmaya devam ediyor. Burada bir dürüm tavuk menü 265 TL. Dürüm et 295 lira. Şöyle Sbarro'ya bakıyorum. Pizzalar vegetable sebzeli 225, tavuk 250, kıymalı 250. Yani rakamlar uçmuş durumda. Burger King'e bakıyorum. Evet, Double Whopper 400 lira arkadaşlar. Korkunç bir rakam yani. Triple 420. Evet, Burger King'den arkadaşlar hepimize hizmet etmeye devam ediyor. İyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde hizmete devam. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi uçuşlar. Uzun bir beklemeden sonra uçağımız kalkışa hazır. Şimdi Cidde'ye doğru uçacağız. Uçak boarding'e başladı. Burası daha iyi. Yeni böyle tam burası yeri. Kaybolur yoksa. Kayboluyor çocuklar. Allah korusun. Sonra bulamıyorlar annelerine babalarına. Merhaba. Umre ekibi hazır. Kapıdayız. Botu da hazır. Küçük acı da hazır. Şaraplar geçiyor. Извини. Аля, потому что...
Evet, uçağa bindik. Flynas'ın koltuk aralarını iyi buldum söyleyebilirim. Şöyle göstereyim. Pegasus'a göre oldukça daha iyi. Tabii eğlence sistemi gözükmüyor. Elektronik bir eğlence sistemi var mı? Ona bakacağım. Şimdi şurada bende bunun Hot Meal'ı var. Web sitesine baktığınız zaman bir kafe seçeneği var. Önceden yemek sipariş edebiliyorsunuz orada. Bu uçakta kafileler var. Umre kafileleri. Uçak oldukça dolu. Yalnız Flynas'ın fiyatları eğer önceden alabilirseniz gerçekten iyi fiyatlar sunuyor. Bildiğim kadarıyla Medine uçuşları da başladı. Onlara da bakabilirsiniz. İstanbul Sabiha Cidde, İstanbul Sabiha Medine arası. Birazdan uçacağız. Bize iyi uçuşlar. Görüşmek üzere. ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليل Ağzını aç. Evlere bak, evlere bak. Benim seçtiğim paketin içerisinde Hot Meal vardı, bu zaten included, yani biletin içerisinde. Ama siz bileti alırken ilerlediğinizde size yemek opsiyonları geliyor. Bunlarda da ekstra ücret gibi gösteriyor. Aslında olayın detayı şu, havayolunun standart verdiği bir yemek var. O yemek aslında Hot Meal diye geçiyor. Ama sizin istediğiniz özel bir şey varsa bunun için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Normalde şu an biletle beraber gelen Araplarda ve Doğu toplumlarında, Hindistan'da çok bilinen tavuklu biryani. Onu da şimdi size gösteriyorum. Lezzeti de gayet iyi. Yanında bir adet de küçük su var. Bunun dışındaki yolculara küçük bir paket dağıtıldı. Kutu. O kutunun içerisinde sinek var. Muhtemelen hafif atıştırmalık şeyler. Dear guests, the seatbelt sign has been turned on for landing. Please return to your seats and fasten your seatbelts. Place your seat backs in the upright position. Latch your tray table and keep your window shades open. Mobile phones and all portable electronic devices should be switched off. Thank you. Sayın oğlum, finish olmak için lütfen herkesin eklemeni bahsediyor. Özellikle bazı ve meclisler çevresindeki finish olmak için herkesin de otursun. Emniyetmenizi bağlayın. Özellikle basın. Az önce pilot İran bölgesinden, yani Mikat Mahallinden geçtiğimizi söyledi. Eğer Sultan, Umre veyahut da Hac amacıyla gidiyorsanız Mikat Mahalli Haram bölgesinden önceki son nokta, burada İhram'a girmeniz gerekiyor. İhram'a girebilmek için Sünnilere göre tabii ki 2 rekat namaz kılınması sünnet. 1. rekatında
Fatiha ve Kafirun suresi, 2. rekatında gene Fatiha ve İhlas suresi ile tamamlayıp ihrama giriyorsunuz. İhrama girdikten sonra umre niyeti yapmanız gerekiyor. Arkasından telbiye yapmak, işte lebbek, Allahümme lebbek, telbiye yapmak vacip. Bunları eğer uçakla geliyorsanız gelen uygulama şu: uçağa inmeden önce ihrama giriliyor. Girdikten sonra işte mikat mahallinden geçerken umre veya hac için niyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra hemen bir an önce, onun da bir süresi var çünkü belli bir süre içerisinde Kabe'ye gidip tavaf yapıp umrenizi tamamlamanız gerekiyor. Sürekli öyle ihramda duramıyorsunuz. Ancak haçta tabii bir takım farklı kurallar ve uygulamalar var. Çünkü birden fazla hac tipi var. İşte hac-ı kıram var, hac-ı temettü var. İşte bunların arasında bir takım farklılıklar var. İşte temettü yapıyorsanız işte başka türlü bir ihram uygulaması var. Kıran yapıyorsanız farklı bir kıran uygulaması var. Dediğim gibi geleceğiniz zaman bunlara bakarsınız. Rehberleriniz de size zaten gerekli bilgi veriyor olur. Şimdi inişe geçmiş durumdayız. Ciddi Havalimanı'nda görüşmek üzere. Hadi güle. Ekber! Allahu Ekber! طيب نعم جاسد رسول مرحبا بكم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة حيث التوقيت المحلي شيء الساعة 6:15 مساء. Ama oraya bakmak istiyorum. Orası baba. Evet, an itibariyle Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'na indik. Cidde, Kızıldeniz'in incisi olarak bilinen bir kent. 3 milyon civarında nüfusu var. Burada çok büyük bir hac ve umre terminali var. Özellikle hac zamanı kullanılıyor. Havalimanı büyük. Şimdi pasaport kontrole gidiyorum. An itibariyle Suudi Arabistan'a girdim. Pasaport kontrolden geçtim. Çok kolay ve hızlı bir geçişti. Çok güler yüzlüler. Çok ilgililer. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok. Gönül rahatlığıyla Suudi Arabistan'ınıza vizenizi alıp çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Pasaporttan geçtikten sonra gümrük bölgesi var. Orada ayrıca bir kontrol var. Bagajlarınız X-ray'den geçiyor. Ona da bilgisini vermiş olayım. Şimdi uçağa verdiğim bagajları alacağım. Cidde ile Mekke arası 120 kilometre. Buraya gidebilmek için birkaç tane opsiyon var. Bunlardan bir tanesi taksi. Bir diğeri araç kiralamak. Bir diğeri tren var, hızlı tren var. Yani burada Cidde Havalimanı'nda Al Harameyn tren hattının bir istasyonu noktası var. Ona binip Mekke'ye transfer olabilirsiniz. Bunun dışında Sapco'nun otobüsleri var ancak tam net bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Ekstra bir bilgi olursa sizinle paylaşırım. Bavulunu al. Ciddi Havalimanı'nda 2-3 tane operatör var sim kart için. Bunlardan bir tanesi Zain, bir tanesi STS, diğeri de Orange. Benim gördüğüm kadarıyla en uygun fiyatlardan bir tanesi Zain görünüyor. Hemen indiğinizde giriş katının karşısında Zain'i göreceksiniz.
Şöyle göstereyim. Fiyatları oldukça iyi. İnternet paketi var. İnternet konuşma var. Geldiğiniz zaman seçeneklerine bakarsınız. 5 dolardan aşağı yukarı 50 dolara kadar giden bir rakam gamı var orada. Arkadaşlar Cidde Havalimanı'nda turizm ofisi var. Burada kahve ikramı var. Suudi Arabistan'la ilgili bilgiler veriyorlar. Rehberler, bir takım guide'lar oldukça ilgililer. Az önce turizm ofisi görevlisiyle görüştüm. Cidde merkeze gidebilmek için işte taksi, kerim ve aynı zamanda bir tane bus var, public transportation. Bu normal geliş katının hemen alt katına inmeniz gerekiyor. Bütün operasyon orada. Merkez Cidde'ye gidebilmek için bir kart almanız gerekiyor, smart kart. Bunun bir depoziti var. Önce 20 riyal ödüyorsunuz. Arkasından her biniş için 3 riyal vermeniz gerekiyor. Hala Cidde Havalimanı'ndayım. Treni bekliyorum. Medine'ye geçeceğim. Havalimanındaki market fiyatları ile ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Mesela sular 2 riyal civarında falan. Yani bu aşağı yukarı 7,5 liradan hesaplarsanız 15 lira falan yapıyor bir su. Onun dışında burada yeme içme opsiyonları var. Starbucks var. Mesela hemen karşımda Subway var. Subway'de menüler 34 ile 44 riyal arasında görünüyor burada. İşte bunun yanında işte bir takım ekstralar, içecekler vesaireler falan var. Normalde Körfez ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan buralarda sabit kur uygulaması var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1 dolar 3,60 dirhem. Suudi Arabistan'da da benzer bir şekilde yakın rakamlar, yani şu anki kurlarla 1 TL, 1 riyal 7,5 TL'ye falan tekabül ediyor. Market fiyatları var. Mesela burada Snickers 7 Suudi riyali görünüyor. Su 3 riyal. Cidde Havalimanı'ndan Medine'ye geçeceğim. Suudi Arabistan'da hızlı tren var. Bu trenin aynı zamanda Cidde Havalimanı'nda bir istasyonu var, bir noktası. Bu trene binerek Mekke'ye geçebilirsiniz, Medine'ye de geçebilirsiniz. Medine aşağı yukarı 2 saat civarında. Şimdi şöyle göstereyim size. Geliş katından geldiğinizde hemen karşınızda Trains denilen tabelaları göreceksiniz. Bu tabelalar sizi hızlı trenin olduğu platforma doğru götürecek. Şimdi ben de oraya doğru gidiyorum. QR kodunuzu okutuyorsunuz. Hemen kapıdaki turnstile'lara. Sol taraf Medine, sağ taraf Mekke. Be careful of falling between the tent and the platform.
Ben şunu bir kapatayım bir dakika. Tamam. Düz ya. Değil mi? Yok. Şurada bakın trenin platform numaraları yazıyor. Tren numarası, hangi platformdan kalktığı, saat kaçta kalktığı, bu detaylar burada var. Kapalı. Yo. 2 numaralı platform solda. Kocaman bir erkek misin? Ya. Bizi koruyacak. Ya. Dedesi. Koruyor da bizi botu da koruyacakmış. Çok güzelmiş. Nasıl bulmuş işte. Sen de beğendin mi? Evet, trenler oldukça lüks. Suudi Arabistan hızlı tren sistemini kullanan ülkelerden artık. Özellikle Mekke Medine bağlantısı gerçekten çok iyi bir hizmet olmuş. Trenlerin kalitesi oldukça yüksek. Yolculuk muhtemelen 2 saat civarı falan sürecek diye düşünüyorum. Kat edilecek mesafe 400 kilometrenin üstünde. Şimdi Medine'ye doğru gidiyorum. Tabii Medine Mekke'den sonra en önemli kutsal kentlerden bir tanesi. Şimdi Medine her yıl binlerce Müslümanı zaten ev sahipliği yapan çok önemli bir nokta. Şimdi 622'de Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye hicretinden önce buranın adı Yesrib'miş. Yani Yesrib adıyla biliniyor. Hicretten sonra Medine-tül Münevvere, yani bunun anlamı aydınlanmış şehir olarak anılmaya başlanıyor. Hz. Muhammed tabi yaşamının geri kalanını geçirdiği ve İslam'ın yeryüzüne yayılmaya başladığı Peygamberler şehri. Medine'nin bir diğer önemi de hükümet yapısının ve İslami ekonomik modelinin geliştirildiği şehir olarak da ilk İslam devletine başkentlik yapmış olması özelliği de var. Tabii 8 Haziran 632'ye kadar kalan Hz. Muhammed'in de mezarı da burada. Mescid-i Nebevi meşhur. Aynı zamanda kabri Ravza-i Mutahhara da burada. Uhud Savaşı yapılıyor. Gezilecek ve görülecek yerler anlamında. Medine önemli bir yer. Kutsal topraklarda muhakkak ziyaret edilen noktalardan bir tanesi.
an itibarıyla Medine tren istasyonundayız. Medine'ye ulaştık. Bavul falan demiyor. Tam tersi bavul taşıyor diyor anne. Gel gel. Ne diye bir şey. Bir daha duymayacağım senin ağzını. Bir daha duymayacağım L'ler diye bir şey yok. Şuraya oturar mı buraya? Babaanne. Medine tren istasyonundan kiraladığım eve geldim. Tren istasyonundan buraya aşağı yukarı 100 riyal istediler. Bu durumda Kerim çağırmak zorunda kaldım. Kerim'le 50'ye geldim. Burası da kiraladığım ev. Bunun verdiği vardı ya. Onu aldım. Bavul tuvaleti abla. Al. Abla al. Bana tabur tutmuş.